Herkese merhaba. Ben uzman odyolog Murat Çeber. Merkezi Ankara'da bulunan CMR İşitme Cihazları Merkezi'nin kurucusuyum. Bugünkü videoda sizlere özel bir video hazırladım. Bu videoyu özel yapan şey aslında bir işitme cihazı alma rehberi olarak görebilirsiniz. Bu videoyu ve iddialı da bir başlık attım. Bu videoyu izlemeden işitme cihazı almayın. Şimdi önemli olan neden bu videoyu izlemeden işitme cihazı almayın kısmını videonun sonunda çok net anlayacaksınız. Çünkü işitme sistemimiz aslında çok kompleks bir organ. Yani doğal olarak işitme cihazları ayarlamaları da bir takım parametreler içeriyor. İşin içine hem ses fizik kuralları giriyor, aynı zamanda elektronik bilgi kuralları giriyor. Aynı zamanda fizyolojik dediğimiz yani işitme sisteminizin yaratmış olduğu bir takım devinimler devreye giriyor. Doğal olarak bu üç parametre bizim işitme cihazını doğru biçimde ayarlamamız için en önemli noktalar olarak karşımıza çıkıyor. İşitme cihazını doğru biçimde ayarlamak bu parametreleri doğru biçimde uygulamaktan geçiyor. Şimdi baktığımız zaman mesela bir karşılaştırma yapmak istiyorum sizler için. Görme organını şöyle düşünün. Doğal olarak biz görme problemi yaşadığımız zaman en çok sık karşılaştığımız ne oluyor? Yakını görememek veya uzağı görememek. Doğal olarak yakındaki bütün kelimeler problemli haline geliyor ve bir yakın gözlüğü alıp taktığınız zaman bütün kelimeler netleşiyor ve oradaki her şeyi okuyabiliyorsunuz, kelimenin anlamını. Fakat işitmede veya uzak probleminiz varsa doğal olarak yine gözlüğü taktığınız zaman her şey netleşiyor. Fakat görmede şöyle bir problem olsaydı, bazı kelimeler çok aynı kelime içerisinde, bazı sesler çok net ya da harfler çok net görünseydi, bazıları hiç görünmeseydi veya bulanık görünseydi o kelimenin ne olduğunu anlayamayacaktık. Doğal olarak gözlük taktığımız zaman da o net olanlar daha netleşecek, diğerleri biraz daha netleşecek ama bu sefer de çarpık çırpık bir şey olacaktı. Ve böyle bir problem olsaydı görmede de acaba nasıl bir gözlük tasarlarlardı açıkçası bilmiyorum. Ama işitme işte böyle bir problemle karşı karşıya. Doğal olarak bazı seslerin netleştirilirken diğer net olan seslerin de sabit kalması bizim için önemli. Bu yüzden de işitme cihazlarında alırken dikkat etmeniz gereken bir takım unsurlar var. İşte bunlardan birincisi işitme kaybınızdır. Şimdi baktığımız zaman işitme kayıplarına bizler işitme cihazlarını ayarlarken bu işitme kaybına göre ayarlıyoruz. Dolayısıyla işitme testinizin doğruluğu çok önemli oluyor. Bu yüzden işitme cihazları mutlak surette tekrar edilmeli ki bir yanlışa mayal verilmesin ve işitme cihazının randımanı en maksimum seviyeye gelebilsin. Dolayısıyla bu işitme testleri yapılırken aynı zamanda konuşma testleri de çok önemli ki bu da bize fizyolojik olarak ne rahatsızlığınızın boyutunu gösterebiliyor. Bir diğer noktada rahatsız edici ses seviyesinin ölçülmesi gerekiyor ki maalesef hastanelerimizin birçoğunda yani ben bugüne kadar gelen işitme testlerinin %90'ında bu rahatsız edici ses seviyesinin ölçülmediğini görüyorum. Doğal olarak rahatsız edici ses seviyelerin frekansa spesifik olarak ölçülmüş olması gerekiyor ki işitme cihazlarının doğru biçimde ayarlanabilmesi rahatlatsın. Çünkü özellikle sensonal tip işitme kayıplarında yüksek seslerden rahatsız olma gibi bir durum da ortaya çıkabiliyor. Ve seslerin analizlerinde bunlar önemli bir parametre olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden birinci sıraya işitme kaybınızın niteliğinin doğru biçimde ölçülmüş olmasını koyuyorum. İkinci sırada ise REM ölçümleri dediğimiz ölçümlerle işitme cihazlarının ayarlanması çok önemli bir nokta. Çünkü kulak cihazları kulak kanalınıza yerleşen ve oraya belirli kalıplarla yerleştirdiğimiz parçalardan oluşuyor. İşte bu parçalar kulak kanalımızdaki bir akustik değişime sebebiyet veriyor. Doğal olarak bu akustik değişimlerin hesaba katılarak işitme cihazları ayarlanması gerekiyor. Ama bu bağımsız bir araçla ancak yapılabiliyor. Bu REM dediğimiz, Türkçesi gerçek kulak ölçümü dediğimiz ölçümlerle ancak mümkün. Bunun dışında başka bir ölçüm parametresi yok. Ve işitme cihazlarını ayarlarken kullandığımız işitme cihazı üreticilerinin bize sunmuş oldukları software programı bunları çözemiyor. Ama yani bunları çözemiyor. Çözemediği için de bizler başka bir doğrulama aracına ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle bu kulak kalıplarının yerleştirildiği zaman kanalın boyu, kullanılan ventilasyonun çapı farklı değişimleri yaratıyor. Doğal olarak bu değişimlerin hepsinin ölçümünü tek yapabilen şey REM cihazıdır. Şimdi size güzel bir haberim var. REM cihazı bütün işitme cihazı merkezlerinde var. Sağlık Bakanlığı şart koşuyor işitme merkezi açmanız için. Kötü haberim ise maalesef bu REM cihazları işitme merkezlerinin ancak %20'si kullanıyor. Geri kalan %80'i bu REM cihazını kullanmadan ayar yapıyor. Doğal olarak işitme cihazları aslında size eksik olarak ayarlanmış cihazlar oluyor. Şimdi bazılarınız şunu söyleyebilir. Ya ben işitme cihazından memnunum.
Ama memnuniyetiniz ne noktada? Bildiğiniz kadar memnunsunuz. Yani size verileni gördünüz ve bunun iyi olduğunu düşünüyorsunuz ama iyi göreceli bir kavram. Belki daha da iyi olabilecek. İşte bu ölçümlerle yapıldığı zaman bu daha iyi olma sonuçları çok daha net karşımıza çıkıyor ki biz hastalarımızda bunu çok sıklıkla yaşıyoruz. Bir diğer nokta ise işitme cihazlarında kullanılan yazılım ve programlar. İşitme kaybınıza uygun bir işitme cihazı aldığınız zaman bu işitme cihazları farklı farklı seviyelerde üretiliyor. Yani aynı işitme kaybına üreticiler farklı seviyelerde işitme cihazları üretiyorlar. Bunun içerisindekiler de yazılım ve programları oluşturuyor. Şimdi bu yazılım ve programların en önemli amacı gürültüyü azaltarak konuşmaya odaklanmayı sağlamak. Çevremizde sadece insan sesi yok, bir sürü sesler var. Kalabalık ortamlara giriyoruz, ne bileyim metroya biniyoruz, otobüse biniyoruz. Dışarı çıkarıp insanlarla sohbet ediyoruz. Doğal olarak işitme cihazından en fazla beklediğimiz şey bu gürültülü ve kalabalık ortamlarda hem iyi bir konfor sağlaması hem de kelimelerin anlaşılmasını sağlaması. Doğal olarak bunu sağlayan da içindeki yazılım ve programlar oluyor. İşte bu yazılım ve programlar ne kadar fazla ise işitme cihazının gürültülü ortamlardaki konforu ve anlama yeteneği o kadar artıyor. Ama bu fiyatı da artıran bir unsur açıkçası. Doğal olarak işitme cihazı alırken hangi yazılım ve programların sahip bir işitme cihazı aldığınızı iyi öğrenin. Ve öğrendikten sonra bu işitme cihazı üreticilerinin markalarının hepsinin bir internet sitesi var. Oraya girip size önerilen markanın gerçekten ne olduğunu, hangi yıl üretildiğini, son teknoloji mi var, kullanılan çipleri burada öğrenebilirsiniz. Doğal olarak bir inceleme yapmanız çok önemli. Bu yüzden her zaman söylerim, işitme cihazı merkezine gittiğiniz zaman hemen işitme cihazını almayın. Önerileri alın, size sunduklarını öğrenin, onları daha sonra bir karşılaştırmak için birkaç gün müsaade isteyin ki onların ufak bir araştırmasını yapabilirsiniz. Bir diğer noktada işitme cihazı tipleri karşımıza çıkıyor. Genelde insanlar tabii ki işitme kaybı olan bireyleri görünmeyen cihazları çok talep ediyorlar. Özellikle kanal içi cihazları. Ama maalesef şimdi bu işitme cihazları herkese uygun olmuyor. Bir kısımlar işitme cihazı kanal içi cihazlardan çok memnun olurken belirli kısımlar olmayabiliyor. Bunun nedeni de aslında birincisi işitme kaybınızın tipi oluyor. Özellikle kanal içi cihazlar her işitme kaybına uyarlanamıyor, yapılamıyor. Eğer uygun değilse taktığınız zaman kanal içi cihazı ya kulağınızda bir tıkanıklık hissediyorsunuz ya da sesler size yankılı geliyor, ekolu geliyor, garip bir durum ortaya çıkıyor ve işitme cihazını takmadığınız zaman hatta daha iyi duyduğunuzu bile fark edebiliyorsunuz. Bu yüzden işitme cihazı alırken sadece kendiniz karar vermeyin. Bu gidip sizin uzmanınızın görüşlerini de alın. Çünkü bizler cihazlar verirken size kulak kanalınıza bakıyoruz. Kulak kanalınızın ne kadar kirli üretip üretmediği mesela çok önemli bir parametre haline geliyor. Yoksa kulak kirlileri gelip işitme cihazlarını tıkayabiliyor ve bu işitme cihazları tıkandığı zaman verimliliği düşüyor. Ve sıklıkla tıkanmalar oluyorsa bu kulak kirlilerinden de kaynaklanabiliyor. Bir diğeri de her kulak çapı farklı. Bazıları kulak yolları çok dar, bazıları geniş, bazıları kıvrımlı. Doğal olarak her cihaz her kulağa uygulanacak diye bir kaide yok, bir şart yok. O yüzden işitme cihazı tipine karar verirken bırakın uzmanınızın mutlak söylediği görüşlerini iyice inceleyin ve dinleyin derim. Kaldı ki işitme cihazları bu kanal içi cihazlarla kulak arkası cihazlar arasında yazılım ve program farklılıkları da var. Doğal olarak eğer gürültülü ortamlarda daha iyi anlamayı istiyorsanız o zaman bu tür fonksiyonları olan işitme cihazlarını tercih etmeniz önemli bir kriter haline geliyor. Bir diğer noktada işitme cihazlarının adaptasyonu. Çünkü işitme cihazları beyne adapte edilebilen, daha doğrusu kişiye adapte edilebilen ürünler. Ve bir beynin açıkçası işitme cihazına alışma süresi 30 günü buluyor. Doğal olarak sizler işitme cihazı aldığınız zaman önce sesi olması gereken hedefi buluyoruz. Daha sonra o hedefin altında sesi açıp sesin yavaş yavaş yükselmesini istiyoruz. Ve bunu da eskiden her hafta hastamı çağırırdım. Şimdi cihazlarımız otomatik olarak bunu yapıyor. Ben cihaza diyorum ki 30 gün içerisinde sesi gıdım gıdım yükselt, istenilen seviyeye getir. İşte bu 30 gün süre zarfında sizler işitme cihazınızı düzenli olarak takmalısınız ki bir takım veriler elde edebilelim. Ve farklı farklı ortamlara girip çıktığınız zaman o ortamlarda yaşadığınız deneyimleri gelip uzmanınıza aktardığınız zaman uzmanınız sizin için onları yeniden programlayacaklardır ki bu da işitme cihazının verimliliğini artırır. Doğal olarak ve de işitme cihazından yaşadığınız farklı farklı ortamlarda işlemediğiniz durumlar varsa bunları aktardığınız zaman orada düzeltmeler de yapılacaktır. Bu yüzden işitme cihazlarının düzenli kontrolleri çok önemli oluyor. Bu işitme cihazları
mutlak surette 6 ayda bir giderek bir takım cihazınızın verimliliğini artırmanızı ve kullanımlarla ilgili bilgileri almanız önemli bir durum. Bir diğer nokta ise tabii ki fiyatlandırma. Çünkü işitme cihazları çok farklı fiyatlarda karşımıza çıkabiliyor. Her marka, biraz önce de söyledim, 5 ayrı seviyede işitme cihazı üretiyor. Biz bunlara işte giriş seviyesi, alt segment, orta segment, üst segment ve premium diyoruz. Doğal olarak burada fiyatlandırmada hangi yazılım ve programların olduğu önemli. Bu yüzden almış olduğunuz işitme cihazının fiyatına bakarken böyle işte şu ucuz ya da bu pahalı ya da şu ucuz derken aynı özellikler size sunuluyor mu? Buna bakmanız gerekiyor bir taraftan da. Çünkü bir bakarsınız ki işte atıyorum şarjlı bir cihaz bir yerde bakarsınız ki 40 bin lira, başka bir yere baktığınız zaman 50 bin lira, belki de 60 bin lira, 70, 90, 100'e kadar çıkabiliyor. Doğal olarak bu farklılıkları yaratan unsurlar ne? İşitme cihazının içindeki işte o yazılım ve programlar. O yüzden almış olduğunuz fiyatlandırmada buna dikkat edin. Bir diğer nokta tabii ki bazen aynı markayı da farklı merkezlerde farklı fiyatlara da bulabiliyorsunuz. Bunu da açıkça söyleyeyim. Peki aynı merkezler neden farklı fiyatlara aynı cihazları satıyorlar diye soracak olursanız aslında bunların birkaç nedeni var. Bir tanesi alış ama en önemli noktası verilen hizmet. Şimdi işitme cihazları alırken aslında 5 yıllık bir hizmeti de satın almış oluyorsunuz. Yani bu işitme cihazları ben aldım gittim işte tamam meselesi değil. Bir işitme cihazını düzenli kullanabilmek için İşte biraz önce söyledim, bir adaptasyon kısmı gerekiyor. İlk cihazı aldınız, işte 15. gün oturumları, 1 ay sonra oturumları, sonra 3 ay sonra her 6 ayda bir işitme cihazının yeni bakım ve kontrollerinin yapılması gerekiyor ki işitme cihazlarınızın ömrü ve verimliliği hep stabil kalabilsin. Doğal olarak en azından her 6 ayda bir işitme merkezine gidip cihazlarınızın bakımını yaptırın. Kullanımla ilgili yaşadığınız sıkıntıları ifade edin. Yaşadığınız seslerle ilgili yaşadığınız akustik problemleri de ifade ederseniz böylece bu işitme cihazının verimliliği her zaman maksimum seviyede kalabilir. Ve bundan sonra yılda bir mutlak surette işitme testinizin tekrarı gerekiyor. Yani doğal olarak bu işitme testlerinin işitme kaybınız her zaman sabit kalacak diye bir kaide yok. İşitme kaybınız ilerleyebilir. Bu yüzden işitme cihazlarının da her yıl yeniden programlanması, hatta kulak kalıpları değiştiği zaman bile RAM ölçümleriyle tekrar yapılması çok önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka noktada tabii ki merkez seçimi ve işitme cihazı seçimi. Şimdi bu noktada insanlar işitme cihazı merkezlerini nasıl seçiyorlar diye baktığımız zaman karşımıza şöyle bir nokta çıkıyor. Genelde birileri bir yerlere yönlendiriyor. Yani işitme kaybınız varsa ne yapıyorsunuz? Doktora gidiyorsunuz. Doktor da size işte belirli testlerden sonra işitme cihazı kullanmanız gerektiği, işitme cihazının tedavi edilemez bir noktada olduğunu söylüyor ve sizler de işitme cihazı alma eylemine giriyorsunuz. Genelde şimdi bu tür size bir yerler tavsiye ediliyorsa, bir yerler öneriliyorsa ki Sağlık Bakanlığı açıkçası işitme cihazı bir yer önermeyi bütün sağlık çalışanları için yasak koymuştur. Yasak sonuçta. Doğal olarak bunun yasak olmasının nedeni de aslında sizi korumaktan kaynaklı. Çünkü kişisel olarak bunu araştırdığınız zaman daha verimli sonuçlara ulaşacaksınız. Daha kullanışlı işitme cihazlarına ulaşabileceksiniz. Bu yüzden birileri sizi bir yerlere yönlendirdiği zaman ya da söylediği zaman o yere gitmek istiyorsanız gidin. Ama orayla kalmayın, sabit kalmayın. Gerçekten sabit kalmayın. Gidin başka merkezleri de bir gezin. Diğer merkezlerin size sunduğu farklı seçenekleri görün. Sonuçta gittiğiniz merkez sizin kendi elindeki markayı ve modeli sunacaktır. Ama ve alacağınız cihaz için belli de bir fiyat ödüyorsunuz. Ama başka merkezlere baktığınız zaman belki o fiyatlandırmalarda farklı şeyler göreceksiniz ve size önerilen işitme cihazından daha iyi cihazlar olduğunu, belki de daha iyi gelecek olan diğer cihazları da kaçırmış oluyorsunuz zaten. O yüzden diğer merkezlerin size sunmuş olduğu o cihazların da özelliklerini öğrenmiş olacaksınız. Ve unutmayın, işitme cihazının en iyi kullanışlı olduğu noktalardan bir tanesi kişinin işitme cihazını kullanıp deneyimlemesiyle mümkün. Yani işitme cihazları ülkemizde nasıl yapılıyor? Sizi bir merkezde bir odaya alıyorlar. Orada yaklaşık 1 saatlik bir denemeyle işitme cihazına karar veriyorsunuz. Avrupa'da bu durum nasıl biliyor musunuz? Ve Amerika'da, Yeni Zelanda'da ve Avustralya'da 1 aylık denemeyle yapılıyor. Yani kişi işitme kaybı varsa ve işitme cihazı alacaksa gittiği zaman o ülkelerde 1 ay boyunca bir işitme cihazı denemesi oluyor. Yani sizin için belirlenen cihaz veya birden fazla markayı da denemek istiyorsanız
bir ay boyunca o cihazlar size veriliyor. Hangisinin size daha iyi geldiği anlaşılmaya çalışılıyor. Ve doğal olarak sizin nihayetinde karar verdiğiniz ürüne bir ay sonunda alım işlemi oluyor. Almadığınız zaman da devlet oraya veya kişiler oraya belirli bir ödeme yapıyor ve bu ödeme sayesinde de bu merkezler kendini korumuş oluyor. Ne yazık ki ülkemizde bununla ilgili bir mevzuat yok, bir düzenleme yok. Yani işitme merkezlerini de bu noktada koruyan bir mevzuat yok. O yüzden işitme cihazları işte bizde 1 saatlik, orada 1 aylık denemeyle yapılıyor. Bu yüzden size tavsiyem işitme cihazı almadan önce mutlak surette birkaç ürünü deneyin. Sizi deneyecek olan merkezlere gidin. O merkezler size işitme cihazlarınızı verecektir. Ve bakın gerçekten bu zor değil. Ben kendi merkezimde hastalarıma 3 gün, 5 gün, 1 hafta modele ve seçtikleri duruma göre denemeler yapıyoruz. Ki bu da işitme cihazı önce en az 3 gün, 5 gün cihazı deneyin. Size sağladığı katkıyı görün. Farklı markaları da deneyebilirsiniz ki böylece aralarındaki farkları iyice görür ve bu sayede işitme cihazını alırsınız. Bütün bu dediklerimi yaptığınız zaman gerçekten kullanışlı ve sizin için en verimli işitme cihazına kolaylıkla ulaşmış olacaksınız. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basarak daha fazla kitleye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.